hekim bu beklentilerin ne kadarını verebileceğini açıklayabildiği bir görüşmedir. Hastalarda bu görüşme esnasında oluşabilecek komplikasyonları ve iyileşme sürecini açıklamaktayız. Elektrik enerjisini ultrasonik ses enerjisine çeviren yeni bir teknolojik alettir. Biz ameliyatlarımızda bu sistemi kullanarak kemiğe şekil vermekteyiz. Kemiğe şekil verirken çevre dokulara minimum hasar verdiğimiz için morluk, şişlik az olmakta ve iyileşme süreci çok kısa olmaktadır. Alerjik rinit, burunda alerjen maddelere bağlı gelişen burun etlerinde ve mukozasında oluşan bir tepkimedir. Bu tepkime sonucu insanlarda hapşırma, burun akması, burun tıkanıklığı gibi şikayetler oluşur. Bu şikayetlerle gelen hastalarımıza öncelikle şikayetlerini dinledikten sonra endoskopik muayene yapıyoruz. Endoskopik muayenede burun içinde mukozaları soluk, akıntılı, su gibi bir akıntı gördüğümüz zaman alerjik rinit tanısını koyabiliyoruz. Alerjik rinit kronik bir hastalıktır. Kesin bir tedavisi yoktur. Sürekli uygulanan tedaviler vardır. Bunlar nedir? Bunlar öncelikle burun fısfısları, ayrıyeten bunlar için kullanılan ilaçlarımız mevcuttur. İlerleyen aşırı alerjik rinitli hastalarda burun içine fototerapi dediğimiz ışınlar verilerek o burun etlerinde tepkime veren hücrelerin sayısını azaltarak uygulanan ve denenen bir tedavi modeli de mevcuttur. Ayrıyeten alerjik astımla eşlik eden alerjik rinit hastalarında, özellikle çocuk hastalarda immünoterapi yöntemi uygulanmakta. Vücutta salgılanan IgE antikorunu cilt altından vererek buna karşı IgG antikoru geliştirmesini sağlayıp süreci biraz yumuşatmaktadır. Kulakta çınlama, dışarıdan duyulmayan sesin hasta tarafından işitilmesidir. Bunun %90'ı idiopatik dediğimiz nedeni bilinmeyen sınıftadır. %10'luk kısmında hastanın mevcut metabolik hastalıkları ne gibi şeker, tansiyon, romatizmal hastalıklar da olabiliyor. Bazı kullanılan ilaçlar, aspirin gibi bunlar kulakta çınlama etken olabiliyor. Yüksek sese maruziyet, uzun süreli yüksek sese maruziyet kulak çınlamasının bilinen en sık nedenlerindendir. Kulak çınlamasında hastanın işitme ile ilgili testlerini yapıp problemleri var mı, orta kulakta, iç kulakta herhangi bir deformasyon var mı? Öncelikle ona bakıyoruz. Eğer her şey yolundaysa, hiçbir problemi yoksa kulak çınlaması ile ilgili hastadan kulak MR istiyoruz ve MR sonucuna göre bir sonuç tespit edebilirsek tedavisini veriyoruz. Ama tespit edemezsek denenen tedaviler mevcuttur. Denenen tedavilerinde başarı oranı %30-50 arasındadır. Şu an olarak en etkili tedavisi kulak içine cihaz yerleştirerek, tinnitus cihazlarını yerleştirerek tinnitus yani kulak çınlamasına benzer bir sesi sürekli kulağa vererek kulağa adapte ediyoruz o sesi ve böylelikle hasta belli bir süre sonra o sesten kurtulmuş oluyor. Bu baskılama yöntemidir. Şu an mevcut en etkin tedavisi budur. Diğer denenen tedavilerin dediğim gibi başarı oranı %30 ile 50 arasıdır. Baş dönmeleri, nörolojik ve kulak burun boğaz hekimlerini ilgilendiren sık görülen semptomlardandır. Baş dönmelerinin kulak burun boğaz açısından en sık nedenlerinden biri halk diliyle bilinen kristal oynaması yani vertigodur. Bu genç hastalarda etraf döner tarzda kısa süren ve mide bulantısının eşlik ettiği baş dönmelerinin en sık nedenidir. Kulak burun boğaz polikliniğine giren baş dönmesi hastalarına öncelikle otoskopik muayene yapıyoruz. Kulak zarının durumu, orta kulağın basınç hali, enfeksiyon var mı yok mu onlara dikkat ediyoruz. Ardından hastalara manevra yapıyoruz. Diksal park dediğimiz manevrayla kişinin denge organındaki kristaller oynamışsa biz bu manevrayla bunu çoğaltmaya çalışıyoruz ki buna bağlı oluşan bulguyu görelim diye.
Eğer diksel pay manevrası pozitifse hastalara tedavi edici manevra uyguluyoruz. Epley manevrasını. Epley manevrasından sonra da hastalara yatak istirahati mümkün olduğunca ve medikal tedavi verip hastalara bir 10 günlük istirahat ayrıyeten yüksek yatmalarını öneriyoruz. Sinüzit, insanın yüz bölgesinde bulunan sinüslerin içindeki mukozanın enfekte olması, inflame olmasıyla oluşan bir patolojidir. Sinüs problemlerini ikiye ayırabiliriz. Bir akut sinüzit, yani yeni oluşan bir sinüzit. İkincisi kronik müzmin sinüzit. Akut sinüzit ilaç tedavisiyle tedavi edilebilir bir süreçtir. Kronik sinüzit ise bunun birçok neden olmakla birlikte bir kısmını uzun süreli ilaç tedavileriyle tedavi etmekteyiz ama bir kısmında sadece cerrahi yöntemlerle tedavi edilmekteyiz. Cerrahi yöntemle tedavi ettiğimiz sinüslerde endoskopik sinüs cerrahisi metodunu uygulamaktayız. Sinüslerde oluşan patolojileri temizleyip sinüslerin boşalım alanlarını dolduran herhangi bir patoloji varsa onları boşaltıp sinüslerin drenajını sağlıyoruz ve böylelikle hasta tedavi edilmiş oluyor. Geniz eti dediğimiz şey 2 yaşından 12 yaşına kadar her çocukta olan şeylerdir. Yalnız bazı çocuklarda bu geniz eti büyüklüğü burnu tamamen tıkayarak çocuklarda horlama, uyku apnesi, sık orta kulak enfeksiyonu geçirme, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme gibi semptomlara neden olur. Bu tür çocuklarda altta genellikle alerji, ebeveynlerin sigara kullanımı ya da genetik faktörler bulunabilir. Böyle çocuklar polikliniğimize geldiğinde öncelikle endoskopik muayene yapıyoruz. Çocuğun geniz etini kamera eşliğinde gözümüzde görmeye çalışıyoruz. Buna adapte olamayan, uyum sağlamayan çocuklarda ise direkt grafi kullanarak geniz etinin boyutunu değerlendiriyoruz. Çok büyük çocuklarda eğer yaşı da uygunsa cerrahi yöntem etkili bir yöntemdir ve çocukları gayet iyi bir şekilde toparlamaktadır. Geniz eti ameliyatları sonrası çocuklarda genellikle oluşan horlama, uyku apnesi ve sık kulak enfeksiyonları problemleri giderilmektedir ve çocuğun gelişimi, fiziksel ve mental gelişimi bu süreçten sonra daha iyi toparlamaktadır.